Vampirliğin tarihçesi. Vampirlik ne zaman başladı? Diğer birçok efsane gibi başlangıç tarihi tam olarak bilinmiyor. Ama vampir hikayesinin kanıtı Mezopotamya'daki Tigris ve Eufrates nehirleri yanındaki Keldani'de Kilya'da taş tabletlerin üzerine yazılmış Asur yazıtlarında bulunmuş olabilir. Keldaniler diyarında İncil'de geçen Abraham'ın asıl evi olan Ur of Kalndes'te denir. Ama kelimenin kökeni Yunanca namaydan gelmektedir. Yani içmek. Lilith, İbranilerin kutsal kitabında geçen muhtemel vampirlerden biridir ve kitapta tasvir edilmiştir. İsa'nın kitabında geçiyor olsa bile Lilith'in kökleri daha çok Babillerin demonolojisine benzer. Lilith, geceleri bir baykuş görüntüsünde bürünerek dolaşan bir canavardır. Avlanmak için yeni doğmuş çocukları ve hamile kadınları arardı. Lilith, geleneğe uygun olarak Adem ve Havva olmadan önceki karısıydı. Ama daha sonra şeytanın tarafına geçti. Çünkü Adem'e itaat etmeyi reddetti. Bir takım olağan dışı tutkuları vardı ve doğal olarak kötünün gözüyle bakıyordu. Ve sonuç olarak Adem'in, Havva'nın çocuklarına, yani tüm insan soyundan olanlara saldıran bir vampire dönüştü. Vampirlerle ilgili söylenecekler Akdeniz'deki Mısır, eski Yunan ve Roma uygarlıkları boyunca süregelmiştir. Eski Yunanlılar çocuklarını yiyen ve kanlarını içen Stygia ya da Lamia'ya inanırlardı. Lamia mitolojide Zeus'un aşığı olarak geçer, fakat Zeus'un karısı Hera ona karşı savaşmıştır. Lamia delirmiş ve kendi çocuğunu öldürmüştür. Daha sonra da geceleri diğer insanların çocuklarını da aynı şekilde öldürmek için avlanmıştır. Örneğin Yunanlılar ve Romalılar tarafından bilinen bir hikayede Menipus adında genç bir adamın düğününden bahseder. Düğünde tanınmış bir filozof olan Tianali Apollonius çok güzel olduğu söylenen gelini dikkatlice inceler. Apollonius sonunda gelini vampir olmakla suçlar. Hikayeye göre gelin vampirizmi kabul eder. İddiaya göre Menipus ile evlenmesinin sebebi elinin altında içecek taze kan bulundurmasıdır. Vampir hikayeleri canavarların Qiangxi diye adlandırıldığı eski Çin'de de yer almaktadır. Aynı şekilde Hindistan ve Nepal'de de vampirlerin yaşadığı öne sürülmektedir. En azından efsanevi olarak. Mağara duvarlarındaki eski çağlara ait çizimlerde bir takım yaratıkların kan içtiği gösterilmiştir. Nepal'e ait ölümün efendisi elinde kanla dolu kafatası şeklinde bir kadeh tutuyor ve kanla dolu bir havuzun önünde duruyor halde betimlenmiştir. Bu duvar resimlerinden bazılarının İsa'dan önce 3000 yıllarına kadar dayanan bir geçmişi olduğuna inanılmaktadır. Rakastar Vedas adı verilen eski kutsal Hindistan yazıtlarında tarif edilmiştir. Bu yazılarda Rakastar vampirler gibi betimlenmiştir. Eski Hindistan hakkındaki bilgilere göre bir başka canavar daha vardır. Bir ağaçtan baş aşağı asılmış, yarasaya benzeyen ve kendi kanından yoksun bir canavar. Bu yaratığa Baital deniyordu. Diğer eski Asyalılar, Malezyalılar gibi Penangren adında bir çeşit vampire inanıyordu. Bu yaratık insan başına sahipti ama bütün organları dışarıdaydı ve diğer insanların, özellikle de küçük kurbanların kanını içerek yaşardı. Türklerdeki vampir inanışları. Türk folkloründe sık karşılaşılmasa da Batı'nın literatürlerine girmiş kayıtlar mevcuttur. 1884'te Budapeşte Üniversitesi öğretim üyelerinden ve Şarkiyat Akademisi'nin kurucusu Profesör Arminus Vámbéry, özel yaşam kitabı Arminus Vámbéry, yaşamı ve maceralarındaki Türklerdeki bazı vampir inanışlarına da değinmektedir. Macar dilinin köklerini araştırmak amacı ile Orta Asya'ya kadar derviş kılığında yolculuk eden Vámbéry'e göre Osmanlılarda yaygın bir inanışa göre vampirler ağaç kavuklarında gizlenirler ve orada avlanırlarmış. Ele geçirilen vampirler kelleleri kesildikten sonra bir çuvara konulup denize atılır. Cadılar hortlayan ölülerdir diye açıklar Profesör Perter Nai Boratav ve ekler çokluk kadınların cadı olduğuna inanılır. Ama erkeklerden de cadılaşanların bulunduğuna kanıt olan belgeler vardır. Türk geleneğindeki cadı aşağı yukarı Batı inançlarındaki vampiri karşılar. Cadılar mezardaki taze ölüleri çıkartıp ciğerlerini yerlermiş. Bir Rumeli efsanesinden öğrendiğimize göre eskiden cadıları zararsız hale sokan uzman cadı avcıları varmış.
Meçkey, Türk Anadolu ve Altay halk inanışlarında Batı dillerindeki karşılığı ile birebir örtüşen bir anlamda vampir demektir. Meçik de denilir. Türk halk kültüründe ve halk inanışında kendine özgü bir vampir türüdür. Bazı yönleri bütünüyle Türk kültürüne özgü olsa da Batı toplumlarının inanışlarına çok benzeyen bazı özellikleri de mevcuttur. Örneğin tıpkı Nosferatu'da olduğu gibi Tagun, yani veba hastalığı taşıdığına inanılır. İnsanların kanını emer, içlerinde büyür. Ölüm saçan kambur bir yaşlı veya bazen yaşlı bir erkek şeklinde düşünün. Sözcük biçmek, kesmek fiili ile alakalıdır. Meç Moğolca maymun, mes ise silah demektir. Türklerde masal ve söylencelerde maymuna benzer varlıklara sık sık rastlanılır. Gizemcilikle ilgilenenler arasında vampir İncili olarak da bilinen Delphi yazıtlarının Yunan mitolojisindeki efsanevi Delphi kainine ait olup olmadığı ya da tarihsel bir değer taşıyıp taşınmadığı bilinmiyor. Yazıtların içinde yer alan bir bölüm özellikle vampirlerin mitolojik kökenine ve nasıl ortaya çıktıklarına ışık tutan bir aşk hikayesinden oluşuyor. Tanrıça Selena'nın antik Yunan mitolojisindeki hikayesinden farklı bir çizgide ilerleyen bu hikayeye göre ilk vampir ay ve av tanrıçası Artemis tarafından yaratılıyor. Tanınmış vampir yazarı Montague Summers'ın 1928'de yazılmış ve bir klasik olan Vampir Akrabaları ve yakınlarında İspanyol gezginlerinin gelişinden önce vampirlerin Meksika'da yaşamış olabilecekleri söylenir. Ayrıca Arabistan'ın vampirlerden haberdar olduğu yazılmış, Agul diye hitap edilen Arap geceleri hikayelerinde vampir benzeri yaratıklar olduğu yazılmıştır. Bunlar insan eti yiyen hortlaklardır. Vampirler ve cehalet çağı. Vampir efsanesi her zaman doğal bir fenomen olarak açıklanmıştır. Diğer bir şekilde bu durum ilkel ve ilmi bilgiden yoksul insanlara açıklanamazdı. Belki de en hayret verici inanç Orta Çağ Avrupa'sında birçok insanın ölümüne sebebiyet veren kara ölüm denilen hastalığın aslında vampirlerin işi olduğuna inanılmasıdır. Kara ölüm bilindiği kadarıyla pireler ve vampirlerden yayılan bir çeşit vebaydı ve 1300'lü yıllarda Avrupa nüfusunun neredeyse 1/3'inin ölmesine neden olmuştu. O zamanlarda insanların nasıl olduysa bu ölümlerden birçoğunun vampirlerin yaptığı fikrinde birleşiyorlardı. Belki de vebanın vampirlerden yayıldığı düşünülmüş olabilirdi. Bazı durumlarda ise ölen bir akrabanın geri dönüp bir kurban aldığına inanılırdı. Bir diğer şekilde ölü bir düşmanın vampire dönüşmüş halde geri dönüp birilerinin öldürebileceğine inanılırdı. Bu yüzden birçok mezar kazılmış ve vampir olduğundan şüphelenen insanların vücutları tekrar öldürülmek üzere çıkarılmıştır. Vampirlerin mezarını belirlemek için bir takım ahmakça metotlar kullanılıyordu. Örneğin bir bakire atın üzerine çıplak yerleştirilip mezarlığın içinden geçirildiğinde eğer at belirli bir gömüt üzerinden yürümek istemezse bu yerin bir vampir mezarı olduğu varsayılırdı. Ölü mezardan değişik şekillerde öldürülmek üzere tekrardan çıkarılırdı. En saçma vampir inanışları vampirleri öldürmek veya vampirizmi durdurmak için kullanılan metotları kapsamaktadır. Şunu hatırlatmak önemlidir ki bugün bize bu denli saçma gelen inançlar nasıl bir cehaletin hüküm sürdüğü bir çağda insanların umutsuz bir şekilde batıl inançların bu denli etkisi altında kalmasına sebep olmuştur. Ölüler kimi zaman yüzlerini güneye bakacak şekilde gömülürdü. Eğer ölü bir vampire dönüşmüşse mezarın yeri ölünün kaçma girişimine tedbir olarak daha derin kazılır ve dış yüzeylerine ters olacak şekilde yerleştirilirdi. Tahta kazıklar bazen mezarın üzerine dikilirdi. Böylelikle eğer vücut mezardan kalkmaya yeltenirse kendini kazığa saplamış olurdu. Özellikle bu kazıkların kalpten saplaması umut edilirdi. Bazen de ölülerin kafaları kesilir ve bacaklarının üzerine konularak o şekilde gömülürdü. Cesetler bazen ölümden geri dönüşleri zorlaştırmak için halıyla ya da bir takım kumaşlarla sarmalanır, bazen de kolları ya da bacakları halatla bağlanırdı. Ölünün dönüşünü önlemek için genellikle mezarın üzerine büyük kayalar yerleştirilirdi. Bunun dışında mezarın üzerine kalın demirli kafesler yapılırdı. Ve şunu eklemek gerekir ki bir takım insanlar vampirlerin ölümünden sonra yaşayan bir çeşit hayalet olduklarını düşünürdü. O zaman bir hayaleti mezarda tutmak için taşla mühürlemekten daha iyi bir yol olamazdı.
Ölümden sonraki doğal bedensel çürüme süreci insanların aslında ölülerin gerçekten de vampire dönüştüklerine inandırmıştı. Saçın ve tırnakların uzamaya devam etmesi, yaşamın da devam ettiğini, ölü bedeninde gazdan dolayı meydana gelen normalden fazla şişlik, hala beslendiğinin göstergesi sayılırdı. Kan bazen bedensel bozulmanın bir sonucu olarak ağza yakın bir yerde bulunurdu. Bu da ölünün kan içtiğinin bir belirtisi olarak algılanıyordu. Genellikle cesedin soluk teni ve garip görünüşü, vampirin kana ihtiyacı olduğunun bir göstergesiydi. Cahil insanlar, vampir saldırılarının önüne geçmek ve bunları engellemek için yine aynı şekilde batıl inançları izlediler. Bunlardan çoğunlukla en çok bilinen iki tanesi vampirleri korkutup kaçırmak için kullanılan bitkilerdi. Yani kurtboğan ve tabii ki sarımsak. Orta Çağ boyunca insanlar ölünün korkunç kokusunu, özellikle veba salgını süresince ölüm nedeniyle bağlantılı olduğu teorisine inanıyorlardı. Ve bu ölümler bir şekilde vampirlerle ilişkilendiriliyordu. Muhtemelen ölüm kokusuna karşı etkisini gidermek için sarımsağın güçlü kokusu kullanılıyordu. Bunun dışında sarımsak eski Romalılarda dahil olmak üzere çağlar boyunca ilaç tedavisinde kullanılan bir bitki olmuştu. Çok ciddi olmasa da modern bilim bile sarımsağın bazı durumlarda insan sağlığında önemli bir yeri olduğuna inanmaktadır. İnsanlar vampirlere dair inançlarını meraklı bir şekilde geliştirmişlerdir. Bazıları siyah bir kedi ya da köpeğin herhangi bir cesedin üzerinden atlamasını, ölünün vampire dönüşebileceği şeklinde yorumlardı. Bukowonian bilgilerine göre kül ağacından yapılmış bir kazık, intihar ederek ölenlerin göğsünün arasına çakılmalıydı. Çünkü intihar eyleminin vampirizmin nedenlerinden biri olduğu varsayılırdı. Eski İngiltere'yi kapsayan bazı kültürlerde intihar edenlerin vampire dönüşmelerine engel olmak için dört yolun kesiştiği yerlere gömülürlerdi. Birçok insanın vampirleri yok etmek için kendilerine has değişik metotları vardı. Bazı İslav milletleri kül ağacından yapılmış bir kazığın vampirin göğsüne saplandığında onu öldürebileceğine inanırdı. Bu birçoğunun gözde metoduydu. Kalpten çakılan bir kazık her nasılsa birçok farklı yerde kazıkların yapılabileceği belirli ağaçlar seçilmişti. Örneğin Silezya'da meşe ağacı bu işi görürdü. Sırbistan'da ise alıç ağacı gerekli görülürdü. Bunun dışında vampir olduğundan şüphelenilen ölülerin kafaları balta ile kesilirdi. Bazen de cesetler su göllerine atılmış ya da yakılmıştı. İnançların temelinde genellikle halkın cehaleti yatıyordu. Ama vampir efsanesinin en büyük trajedi vampir söylencisine olan inancın iyi ya da kötünün din kuruluşlarını etkilemesiyle gerçekleşmişti. Ortaçağ Avrupa'sında kilise vampirlerin varlığını onaylamış ve bir inanca bağlı olmayan mitlerden alıp vampir kavramını şeytanın yaratıklarından biri olduğu yönünde değiştirmiştir. Vampir açıkça kötülüğün ve dinsizliğin bir parçası olsa bile ölümden sonra hayat, bedenin dirilişi, maddesel değişim, yani ekmekle şarabın İsa peygamberin etiyle kanına dönüşmesi gibi Hristiyanlık öğretilerini destekleyen bir inanılabilirliğe sahip. Ekmek ve şarap kavramı İsa'nın son yemeğine dair genel bir kavramdı ve Hristiyanlar arasında İsa'nın kanı ve bedeninin paylaşımının bir simgesiydi. Bu inancı benimsemiş ve İsa'nın kanını içen insanlar, kendi kanlarını içen şeytanlara, yani vampirlere karşı daha güçlü olurlardı. Orta Çağ boyunca kilise vampirlere olan inancın doğruluğunu kabul etti ve vampirizmi yalnız başına sona erdirmek için gerekli yetiyi kazandı. Bu durum giderek güçlenecek ve 200 yıl sonra 1489'da bir dönüm noktası olan Malleus Maleficarum adında kitaplar ortaya çıkacaktı. Bu aslında cadıların zulmünü anlatan bir kitap olarak tasarlanmış olmasına rağmen aynı şekilde kötü kalpli vampirler için uygulanmış da olabilirdi. Ne yazık ki birçok cahil insan yazılanlar nedeniyle boş yere işkence görmüş ve hiçbir neden olmadan idam edilmişti. Bu kitap İngilizce cadı tokmağı olarak biliniyor ve sözde şeytanla işbirliği içindekileri tanıtarak zulümlerinden korunmak için yol gösteriyordu. Leo Attalus belki de vampirlerin şeytanın hizmetinde olan ve geceleri av peşinde koşan yaratıklar olduğunu resmen ilan eden ilk bilgindir. Kilise vampirler üzerindeki gücünün kanıtlarının hepsi en azından Orta Çağ İngiltere'sinde belgelenmiştir.
Newburgh'lu William adı verilen yazar, milattan sonra 12. yüzyılda ölen bir adamı ele almıştır. Söylendiğine göre bu adam karısını ziyaret etmek için ölümden geri dönmüştür. Bu olayın yerel halk ve rahip üzerinde oluşturduğu dehşet nedeniyle bölgenin piskoposu, ölenin geçmişinde işlediği tüm günahları affetmiştir. Mezar açılıp da gerçek yazılı bağışlama vampirin vücudu üzerine yerleştirilmiştir. İnsanlar cesedin vücudunun çürümeye dair hiçbir iz taşımaması ve oldukça iyi bir durumda olması nedeniyle şaşırmışlardır. Ya da tam tersi. Ama neyse ki yazılı bağışlama herkesin iyiliği için bir kez daha mezarın içine yerleştirilmiş, bu şekilde vampir bir daha kimseyi ziyaret etmemiştir. Şunu not etmek gerekir ki vampirleri yok etme metodu resmi kilisede belgelendiği şekilde köylülerin mezarda bulunan vampirlere uyguladıkları olağan metotlardan cesedi yakma, kalbini çıkarma, kafasını kesme, kalbine kazık çakma gibi daha uygar ve yasalara daha uygundu. 1700'lü yılların başlarında Paris'teki Sorbonne Üniversitesi toplumsal uygulamalardan biri olan ölünün vampire dönüşmesini engellemek için bedenin biçiminin değişmesi fikrine resmi olarak karşı çıkmıştır. Bunun ardından Sorbonne Üniversitesi belirgin bir şekilde temeline mantıksız batıl inançların yattığı bir uygulama olan vampir olduğu varsayılan cesetlerin şeklinin değiştirilmesi fikrine karşı koyarak radikal bir pozisyon almış oldu. Bunun dışında vampirlere inanış hakkında akıllı eleştiriler de yapmıştı. Örneğin Fransız rahip olan Don Augustin Saint-Mand 1746'da Hayaletler, Ruhlar ve Vampirler hakkında bilimsel bir kitap, Hayali Dünya adında vampirlerin varlığını sorgulayacak kadar cesur bir kitap yazmıştı. Calmet o günlerde kol gezen vampirler hakkındaki tüm söylencelere meydan okuyarak bir inancı benimseyebilmek için ilk önce kanıta ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Calment özellikle vampirlerin ölümden geri dönme gibi insanüstü işler yapabilme konusuna şüpheyle bakmıştı. Bunun yanı sıra Avrupa'nın her tarafında varsayılan vampir salgınının gerçekte neye dayandığı hakkında analiz ve kritikler yapmıştır. Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarından kimya profesörü Van Tikkanen yaptığı araştırmaya göre vampirliğin asıl sebebinin porfiriya hastalığı olduğunu tespit etmiştir. 1700'lü yıllarda hastalık hakkında bilgisi olmayan Avrupalılar hastaları vampir olarak niteleyerek lanetlemekteydiler. Bir çeşit kan zehirlenmesi olan porfirya hastalığının ilerlemesiyle derinin kızılötesi ışınlara karşı zayıfladığı, bu nedenle karardığını açıklayan Tikkanen, hastada anormal kıllanma görülürdü. Dudaklar kuruyup çekildiği için dişler ortaya çıkar, hasta çok acı çeker, sonunda çıldırırdı diyerek hastalığı açıklamıştı. Bu hastaların derilerinin hassaslığı nedeniyle sadece geceleri dışarı çıkabildikleri ve tedavi amacıyla da hayvan kanı içtiklerini belirten Tikkanen, hikayelerde vampirlerin neden gece dışarı çıkıp kan içtiklerinin yanıtı da işte budur demişti. Ancak diğer bilimsel kaynaklar porfiriya hastalığının vampir efsanesinin doğurduğu iddiasına şüpheyle yaklaşmak. Hastalıkla anlatılan efsaneler arasında bazı uyuşmazlıklar vardır. Özellikle porfiriyanın çok çeşidi bulunmaktadır. Ya bunlardan sadece en az rastlananı deri bozukluklarına yol açmaktadır. Ki bu bozukluklar sadece diş etinin çekilmesi değildir. Yüz derisinde çatlamalar, burnun veya parmakların düşmesi gibi belirtiler de. Orta Çağ'da mezarlıklarından çıkartılan kişilerin bu kadar aşırı görüntü bozukluklarına sahip olduklarından bahsedilmemiştir. Ayrıca bugüne kadar kayıtlı olan 200 hastalık vakası vardır. Bu da böylesine büyük bir efsaneye yol açabilecek büyüklükte bir sayı değildir. Vampirlerin gün ışığına çıkamadıkları ilk defa roman yazarları tarafından söylenmiştir. Oysa 18. ve 19. yüzyıl vampirleri gündüz de rastlanıldığına dair söylentiler vardır. Ayrıca Drakula her ne kadar bembeyaz bir cilde sahipse de Balkanlarda al yanaklı tasvir edilen vampir efsaneleri de vardır. Fakat bunun dışında Lanetlilerin Kraliçesi filmindeki Akasha esmerdir. İnsan vücudu sindirim sistemine giren her besini en küçük yapı taşına ayırıp bundan kendi moleküllerini yapar. Porfiriya hastalarının ihtiyaç duyulan bu karmaşık molekülü kan içerek sağlayamaz. Ayrıca sarımsaktaki
portafinin etkilerini arttıracak maddelerin varlığı kesin olarak kanıtlanmamıştır. Orta Çağ'da daha yaygın olan bu hastalığın daha bu inanışların kaynağı olabileceği düşünülmektedir. Bu hastalıkta kişi uzun bir süreliğine bayılır, bilinci yerindedir. Ancak vücudunu kontrol edememektedir. Bir süre sonra hasta büyük ihtimalle bir tabutta ayılır ya da uyanır. Bu hastalıkta nadir de olsa günümüzde de görülmektedir. Belki de bu mitin açıklanması bu kadar uzakta aramaya gerek yoktur. Anahtarın efsanelerin ana kahramanları ölüler olma olasılığı da vardır. Ölülerin cildi zaten hala soğuktur. Başlangıçtan dolayı genelde ağız kenarlarında patlayan damarlar, insanlarda ölünün kan emdiği izlenimini verir. Ölümden sonra derinin çekilmesiyle saçlar ve tırnaklar uzamaya devam edermiş gibi görülür. Bu da kişinin hala yaşıyor sanılmasına neden olur. Vampirler Büyükada'da mı? Vampir kültürü Babil'den kalan örneklere dayanır ve yüzyıllar boyunca değişimini inceleyen kapsamlı folklorik tarihsel araştırmalara konu olur. Kan emme ve öldükten sonra diriltme efsaneleri Orta Çağ'da daha da fazla yaygınlaşmıştır. Vampir varlığına inanan bilim insanları vampirlerin kendilerince belirlenen özelliklerini şöyle özetler. Acıyı en az düzeyde hissederler. Vücutlarında özellikle yüzlerinde çürüğe dayalı hafif çukurluklar ve izler bulunur. Göz renkleri sürekli değişim içindedir ve iki göz aynı renkte bulunmaz. Beklenmedik zamanda fark edemeyeceğimiz kadar hızla ve bir o kadar da güçlü tepkiler verebilirler. Ten ısıları sürekli değişiklik içindedir, genellikle soğuktur. Gün ışığından etkilenmezler ama popüler kültürde tam tersi bir etki yaratılmıştır. Düşünce okuyabilirler, bu nedenle onlara karşı koymak imkansız gibidir. Zekalarını, güçlerini asla bir kitlenin anlayacağı bir şekilde dışarı vurmazlar. Bahsedildiği gibi köpek dişleri, kurbanların boyun damarlarını ısırmak için ilgi çekici büyüklüktedir. Osmanlı'nın son dönemlerinde de korkunç bir vampir vakası vuku bulmuştur. Büyükada'da yaşanan bu olayın bazı kanıtları hala Atina'daki Saray Müzesi'nde sergilenmektedir. Yıl 1805. Osmanlı Devleti'nin başında 3. Selim var. Avrupa'da Napolyon Bonaparte'ın orduları hızlı ilerlerken Osmanlı Devleti de Rus Çarlığı desteğindeki İngiltere ile savaş halindedir. Osmanlı ülkesi Müslüman tebaa için ne kadar çekilmez haldeyse gayrimüslim tebaa için o denli güzeldir. Şöyle ki imparatorlukta askere sadece Müslümanlar alınmakta, oluşan piyasa boşluğunda ise ticaret, Yahudi, Ermeni ve Rum asıllı Osmanlı vatandaşlarının eline bırakılmaktaydı. 1805 yılının Ağustos'unda Prens Takımadalarının en büyüğü olan Büyükada'da zengin bir kuyumcu Eşraf'ın çocuğu olan Yorgo, çocukluk arkadaşı Manolis ile sandalla yüzmek için açılır. Sandal durmadan kıyıdaki kayalıklara atlayan Manolis başını kayaya çarpar ve beyin kanaması geçirerek ölür. Aradan bir süre geçtikten sonra Yorgo bir gece yarısı Manolis'i büyük ahşap evlerinin bahçesinde gördüğünü iddia eder. Fakat bu sözü dikkate alınmaz. Bir süre sonra da ada sakinleri ahırlarında bulunan hayvanların boğazları parçalanmış olarak bulmaya başlar. Bunun sebebinin vahşi bir hayvan olabileceği düşünülür. Fakat bu tür bir eylemi gerçekleştirecek kadar büyük bir hayvan Büyükada'da yaşamamaktadır. Olayı seyreden birkaç ay içerisinde adada 2 kadın, 3 genç ortadan kaybolur. Ada sakinleri arasında kızların İstanbul'da Müslüman sevdikleri olduğu ve onlara sandalla kaçtıkları söylentisi yayılır. Ancak çok geçmeden bunun böyle olmadığı anlaşılır. Ada sakinlerince bugünkü Rum yetimhanesi civarında ormanlarda zaman zaman gençler görülür. Bunun üzerine gençleri aramak için 15-20 kişilik bir grup oluşturulur. Ormanlar tarumar edilir, gençlere ait elbise parçaları, ayakkabılar bulunsa da ölü ya da diri kimseye rastlanmaz. Ardından geçen günlerde adanın nispeten daha tenhalık bir kısmında oturan yaşlı bir çift boğazı parçalanmış halde bulunur. Bu olay adada büyük bir infial başlatır. Adalılar dönemin önde gelen Ortodoks din adamından bir açıklama yapmasını ve bu olayın ne olduğunu ve nasıl durdurulacağını insanlara anlatmasını ister. Görevli vaiz ise konuyu Yunanistan'daki Yüksek Ortodoks Kilisesi'ne danışacağını söyleyerek zaman ister.
vaiz Yunanistan'a gönderdiği mektupta tüm detayları açıkça anlatır. Fakat bu arada aynı şekilde 2 kişinin daha cesedi bulunur. Yunanistan'a ulaşan mektup dikkatle incelenir. Konunun bir vampir olayı olduğu düşünüldüğü ve vampirlere karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatan detaylı bir mektupla bir vampir kiti gönderilerek vaize cevap verilir. Vampir öldürme kitleri 18. yüzyıl başlarında özellikle Doğu Avrupa ve Karpatlar'da yaygın olarak kullanılmıştır. O dönemde özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde bir vampir istilası olduğu söylentileri yaygın olduğu için özellikle bunun yüzünden seyahat eden vampir avcıları yüzünden üretilmiş nadir bir kittir. İçinde olan silahlar, kutsal ürünler ve kitaplar bir vampiri tanımlamakta ve onu yok etmek için yeterli silahlar barındırmaktaydı. Peki nedir bunlar ve ne işe yararlar? Ahşap kazıklar ve tokmak. Bu kitlerin belki de olmazsa olmazı ve en önemli parçasını ahşap kazıklar ve tokmaklar oluşturur. Kazığın yapıldığı ağaç bazı kültürlerde farklılık gösterirken bazen de etkisini arttırmak için kazığın sivri ucuna sarımsak solüsyonu sürülür ya da gümüş başlık çakılır. Bazen de haç formunda hazırlanırdı. Basit bir işlem gibi görülse de aslında 2 büyük göğüs kemiğinin arasında ya da birden fazla kaburganın kırılması için kalbin içinde bir delik açılmasıyla işlem son bulurdu. Çok kanlı olan bu işlem aslında vampir öldürme ritüelindeki bitiş noktasıydı. Gümüş bıçak ya da gümüş mermiler. Aynı zamanda kurt adam ritüellerinde de kullanılan bu 2 nesne vampirleri yaralamak ve onları güçsüz düşürüp öldürmek için atılan bir adımdı. Fakat kullanılan gümüşün saf ve katıksız olması gerekliydi. Haç. Vampir olduğundan kuşkulanan kişilere gösterilip tepkilerine göre onların vampir olduğunu anlamak ve onları uzak tutmak için kullanılırdı. Fakat çok güçlü vampirler karşısında işe yaramadığı söylenirdi. Kutsal kitap. Vampirleri uzak tutup onların içindeki kötü ruhu savmak ve rahatsız edip güçsüz düşürmek için kutsal pasajlar okunması için kullanılırdı. Vampir şişeleri. Bu şişelerin içinde vampir avında kullanılan ve onları güçsüz düşürecek bazı tozlar ve kanlar bulunurdu. Bunlar kükürt, kutsal su, sarımsak tozu, vampir kanı, ölü kanı, kurtboğan çiçeği tozu, gümüş tozu ve vampir külüydü. Büyük pala ya da hançer. Öldürülen vampirlerin bazen geri dönmesini önlemek için kafalarını kesmek için kullanılırdı. Vaiz mektubu ve kiti aldıktan sonra durumu tüm gerçekliği ile ada halkına anlatmanın, onları korkutup adadan kaçıracağını ve adanın tamamen Türklere kalacağını düşünerek mektuptaki bilgileri sadece belli başlı kişilerle paylaşmaya karar verir. Adanın güçlü kuvvetli gençlerinden bir ekip kurulur, ormanlar yeniden aranıp taranmaya başlar. Günler süren aramalar sonucunda yine bir netice alınamaz. Bir süre sonra pazar ayininden evine dönen kestirme yolu kullanmak isteyen bir adam ormandaki patika yola sapar ve saldırıya uğrar. Saldıran kişi ise Manolis'tir. Orada devriye gezmekte olan Osmanlı zaptiyesi ve yetişen diğer halkın yardımı ile güçlükle elleri ayakları bağlanarak ada karakolundaki nezarethaneye konulur. Bu arada Manolis'in hortladığına dair adada söylence başlar. Osmanlı Devleti savaş halinde olduğu için adada görevli sadece 2 zaptiye vardır. Onlar da ne yapacaklarına karar veremeyerek durumu İstanbul'daki zaptiye amirine bildirirler. Zaptiye amiri daha önce İstanbul'da ada hakkında bazı dedikodular duymuştur. Fakat resmi kaynaklardan gelen bu rapora hayret eder ve durumu dönemin Şeyhülislam'ı Zembilli Ali Efendi'ye bildirir. Bu sırada Manolis, nezaretin küçük demir penceresini parçalayarak kaçar. Vaiz önderliğindeki ada halkı ada mezarlığına giderek Manolis'in mezarını açarlar. Ancak Manolis'in tabutunun boş olduğunu görürler. Tabutun parçaları eski bir Roma geleneği uyarınca vampirin yaşarken ait olduğu aileye musallat olmaması için Manolis'in babası tarafından evlerinin kapısının üzerine çakılır. Günümüzde hala durmakta olan bu ev restore edilerek boyanmış olmasına rağmen tabutun parçaları halen görülebilmektedir. Manolis ve diğer gençlerin ise vaiz ve ekibi tarafından bulunup öldürüldüğü düşünülmekte olsa da bu konuya dair bir bilgi veya belgeye rastlanmamıştır. Konu ile ilgili daha başka bir bilgi bulunmaz ve tarihin gizemli, tozlu raflarına kaldırılır.
İnanılmaz olan bu tarihsel olaya biraz daha yakından bakacak olursak, bazı olayların bu konuyu destekler biçimde ilerlediğini ve bazen de olayın gizemini sürdürdüğünü görebiliriz. Bunlara sırasıyla bakarsak, vaizin Yunanistan'daki patriğe yazdığı mektup, hala Yunanistan Atina'daki daha sonra müze olan sarayda sergilenmektedir. Mektubun orijinali 20 sayfa olup bizim elimizde sadece 2 sayfalık kopyası bulunmaktadır. Manolis'in babası tarafından evlerinin kapılarının üzerine çakılan tabut parçasının olduğu ev, Hristos Manastırı'nın olduğu alana çıkan sokaklardan birinde bulunmaktadır. Hristos Manastırı'nın Bizans'taki varlığı, Mikail 1. Komnenos döneminin 1158 tarihli bir kaydına dayanır. Ayrıca manastır 18. yüzyıl ortalarında detaylı bir restorasyon görür. Bu restorasyonu yapan kişinin ise Kont Maurice Bostary olduğu rivayet edilmektedir. Kont Maurice Bostary gerçekten ilginç ve gizemli bir kişidir. Avrupa'da çoğunlukla Macaristan ve Romanya'da kiliseler ve dini yapılar inşa etmiştir. Bu iki ülke de tarihinde pek çok vampir söylencesi ve efsaneleri olması ile bilinir. Kont Maurice Bostary'nin bu olay ile olan ilgisi ise adada kaybolan gençlerin genellikle Rum yetimhanesi civarında görülmesidir. 1898 yılında bu yetimhaneyi yapan şirketin başındaki kişi Kont Maurice Bostary'dir. Bu yetimhane 5 katlı bir otel olarak inşa edilmiş, ancak Kont Bostary oteli açmak için izin alamayınca otel satılığa çıkmış ve hayırsever bir Rum olan Elini Zarifi oteli satın almıştır. Yetimhanenin bulunduğu yere biraz dikkat edersek, ada içinde bir otel için fazla uzak ve sarp bir yerdedir. Sahile yakın ve manzaralı pek çok yer varken ada halkından uzak ve sarp bir noktada, tabiri caizse gözlerden uzak bir yerde bu otelin yapılmasının nedeni acaba vampirler için bir toplantı veya barınma yeri mi oluşturmaktaydı? Kont Maurice Bostary ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak istesek de tıpkı bir hayalet gibi neredeyse isimsel bir kişi görülmektedir. Günümüzde internette aradığımız her şey hakkında yüzlerce sayfalık bilgilere ulaşsak da bu gizemli kont hakkında yazılan 2-3 cümleyi geçmemektedir. Sanki onunla ilgili her bilgi saklanmış ya da silinmiştir. Fakat ulaşılan en önemli bilgilerden biri Kont Maurice Bostary'nin aforoz edilmesidir. Kiliseler, manastırlar, dini yapılar yapmakla ilgilenen bu kişinin ne büyük bir günah işleyip de aforoz edildiği ise bilinmemektedir. Belki de Kont sadece onlardan biridir. Fenerbahçeli efsane futbolcu Lefter çocukluğunu Büyükada'da geçirmiş ve oraya defnedilmiştir. Hayatını ve anılarını anlatan kitaplarda ve yazılarda şu nokta dikkati çeker. Efsane futbolcu çocukken yaramazlık yaptığı vakit büyükleri tarafından vampirler gelir seni götürür diye korkutulurmuş. Bu noktada ada gibi kapalı sayılabilecek bir ortamda ve toplumda çocukları korkutmak için vampir söylemi nereden çıkmıştır? Genelde çocukları korkutmak için kullanılan ve evrensel sayılan ve her toplumda farklı isimde bilinen öcü hortlak yerine daha korkutucu oldukları düşünülen vampirler neden kullanılmıştır? Ve neden bunu sadece adada bulunan kesim kullanmıştır? Çünkü anakarada yani İstanbul'da bu tür bir söylem kullanılmamıştır. Söz edilen mezarlık çoğunlukla kapalı halde durmakta ve çok özel izinler ile defin kabul etmektedir. Vampire ait olduğu söylenen mezarın ise uğursuzluk ve geri dönmesinden korkulduğu için tahrip edilip yok edildiği söylenmektedir. İlginç olan ve kayda değer önemli başka bir şey de nedeni tam olarak açıklanmasa da emniyet istatistiklerine göre İstanbul ilçelerinde en çok kaybolma vakası Büyükada'da olmakta. Belki de onlar hala aramızda. Osmanlı vampirleri ve vampir yeniçeriler. Senin gibi giyinmiyoruz. Cehennemvari karanlık kafeslerde yaşıyoruz. Eğer içimizden biri hastalanırsa ona insan eti yediririz ve insan kanı içeriz. Bu bize uzun bir ömür verir. Bu yüzden yaklaşık 300 yıl yaşarız.
Karaçay Malkar Türklerinin mitolojisindeki emegenler, yani bir çeşit vampir olan varlıklar kendilerini böyle tanımlar. Vampir efsanesinin batıda popüler kültürün büyük etkisiyle ortaya çıktığına inanılıyor. Cadılar ve hortlaklar doğuda popüler olsa da vampir batı kültürünün bir ürünü olarak görülüyor. Ancak vampir kültürünün en büyük sembollerinden biri olan Kont Drakula da Osmanlı sarayında yetişen bir prens olan 3. Vilad'dan ilham alınmıştır. Bilinenin aksine Profesör Doktor Salim Fikret Kırgı, Osmanlı Vampiri Söylentiler, Etkileşimler, Tepkiler adlı kitabında vampir hikayelerinin Osmanlı'dan batıya yayıldığını kaynaklarla iddia ediyor. Ayrıca bu konu üzerinde Profesör Doktor Salim Fikret Kırgı, Budapeşte'deki Orta Avrupa Üniversitesi Karşılaştırılmalı Tarih bölümünde Osmanlı toplumunda vampir inancı üzerine bir tez de hazırlamıştır. Tarihçi Kırgı, Osmanlı tarihinde çeşitli yazarların, tarihçilerin bu konuda aktardıklarını incelemekle kalmamış, Osmanlı hukuk sisteminde vampir üzerine alınan kararları ve hukuksal düzenlemeleri de kitabında anlatmakta. Geçmişin söylencelere dayanan bu korku dünyasında bu metafizik varlıklarla ilişkin çok sayıda anlatı var. Neredeyse değişmeyen ilk kuralsa vampirlerin aslında doğa kanunlarına karşı gelerek yaşama dönen ölü insanlar olmaları. Aslında kan emme bütün vampirlerin ortak özelliği değil. Bu daha çok sonraki yıllarda eklenmiş bir özellik. Fakat kurgusal vampirlerin yok edilme özellikleri en başından beri hemen hiç değişmiyor. Bütün söylencelerde ve popüler kültür yayınlarında her vampiri yok etmenin kesin yolu olarak onu yakmak gösteriliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda konuşulan çeşitli dillerde vampir, upir, obur, Vayklos, Stragoi, hortlak, cadı, tecz, meçhey gibi değişik isimler ile anılıyor. Bu isimler altında vampir söylenceleri Doğu ve Orta Avrupa, Trakya, Karadeniz ve Ege bölgelerinin halk kültürlerinde ve çeşitli yazılı kaynaklarında geçiyor. Aslında bugünün kurgusal vampirlerinde öncülük eden bu folklorik vampirler, Profesör Doktor Salim Fikret Kırgı'nın aktardığı gibi 15. ve 18. yüzyıllar arasında Osmanlı sınırları içerisindeki bu bölgelerde doğuyor. Batıdaki kurgusal vampirlerin kaynağının Osmanlı'dan, daha sonra özellikle Rum, Ortodokslarda görülen vampir söylenceleri üzerinden batıya yayıldığı iddia ediliyor. Vampirlerin doğduğu toprakların o dönemin Osmanlı toprağı olması nedeniyle inanış Rum Ortodoks kökenli olsa da birçok açıdan Osmanlı Devleti ve bölge halkıyla iç içe geçmiş bulunuyor. Öyle ki vampir avcılığı makamında Hristiyan vampirler için Müslüman, Müslüman vampirler için Hristiyan vampir avcıları tercih ediliyor. İç içe geçmiş bu kültürlerde vampirler kimi zaman cadı, kimi zaman obur, kimi zaman ise gulyabani oluyor. İslam'a göre kabir azabı çekiyor, Hristiyanlığa göre ise aforoz edilen kişi ölümden sonra tekrar ayağa kalkıyor. Üstelik vampirleri yok etmek için kullanılan birçok yöntem de Osmanlı kayıtlarında görülüyor. Bunlar cesete kazık çakma, sönmemiş kireç dökme ve yakma olarak belirlenmiş. Üstelik vampir isminin de Türkçe dil grubundan bir isimden türetildiğine ilişkin dil bilimcileri arasında genel kabul gören bir inanış da var. Oburun da bu kök sözcükle ilişkili olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak Türki dillerden Slav dillerine geçişin Çuvaşça veya Tatarca başka bir sözcük yoluyla olduğu düşünülmektedir. Bu teoriye dayanarak vampir kelimesinin kökeni çeşitli sözlerde Türkçe olarak verilir. Ancak kastedilen Osmanlı dönemindeki inanışlar ya da Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti döneminde Türkçeden Slav dilleri yönünde gerçekleştirilmiş bir sözcük transferi değildir. Obur, uper, upır ya da orijinal terim her neyse 11. yüzyılda Avrasya steplerinden Doğu Slavları ve Orta Asya Türkleri arasındaki münasebetleri sırasında Türki dillerden Slav dillerine geçmiş olabilir. Ancak en önemlisi Osmanlı kayıtlarında vampir ile nasıl mücadele edilebileceğine ilişkin hukuki metinler, diğer adıyla vampir fetvalarının varlığı.
Ayrıca Evliya Çelebi gibi yazarların ilk Müslüman vampirlerden bahseden birinci elden anlatımları bu konudaki temel kaynakları oluşturmakta. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde mezardan çıkan vampirlerin nasıl tespit edildiğine ilişkin gözlemleri aktarmakta. Ölü sahipleri obur tanıtıcılara mal verirler. Beraber önceden ölmüş olanların mezarlarına giderler ve hangi oburun geceliğin kabrinden dışarı çıktığını bozulmuş toprağa bakarak anlarlar. Hemen halk üşüşüp oburun mezarını kazar ve ardından görürler ki hangisinin gözleri kan dolu taslara dönmüş ve yüzü insan kanı içmekten kıpkırmızı olmuştur. Osmanlı'da vampirler konusunda en açık ve temel metinler Kanuni Sultan Süleyman döneminin ünlü Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'nin verdiği vampir fetvalarıdır. Osmanlı'nın bu en ünlü Şeyhülislam'ı daha çok Aleviler ve Yezidiler başta olmak üzere farklı inanışlar üzerine verdiği katli vaciptir fetvaları ile tanınır. Uzun süren Şeyhülislamlığı döneminde Ebu Suud Efendi on binlerce fetva vermiştir. Bazı kimseler fevt olup deft olunduktan sonra kabrinde kefeninin yırtıp azasına kan gelip bedenini hummet itaata etmiş bulunsa da bu veç üzerine olmasına bir sebep var mıdır? Osmanlı'nın bilinen ilk vampir fetvasının ilk satırları bu şekildedir. Trakya bölgesindeki halk Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye sorduğu bu soruyla bir bakıma dönemin sade, folklorik, vampir tanımı yapılmaktadır. Bu soruda vampiri kabul eden ama Müslüm adında ise zararı olmaz diyerek halkı geçiştiren Ebu Suud Efendi, daha sonraları halkın vampirlerle nasıl başa çıkacağı yönünde fetvalar verecek ve bir bakıma resmi tarihin ilk vampir fetvasını ortaya çıkartacaktır. Ebu Suud Efendi'nin özellikle Balkanlardaki vampir vakaları üzerine de çeşitli fetvalarının olduğu görülür. Bu fetvaların bazılarında Ebu Suud Efendi, vampir vakalarının daha çok Hristiyan Rumlar arasında görüldüğünü tespit ederek Müslümanları ilgilendiren bir yanı olmadığını savunur. Yani vampir olaylarının gerçekliğini kabul ederken bunun daha çok Hristiyanlara dadanan bir bela olduğunu söyleyerek yapılması gerekenler üzerine bir fetva vermez. Ancak aynı olayların daha az olmakla birlikte Müslüman köylerde de görülmesi üzerine yapılması gerekenler konusunda daha ayrıntılı fetvalar yayınlar. Çünkü vampir söylentileri bazı köylerin boşaltılmasına yol açmaktadır. O dönemde verilen bir fetvada köylülerin kadıya başvurarak mezarlıktan çıkan bazı vampirlerin ev sahiplerini dışarı çağırarak öldürdükleri iddia edilir. Bunun üzerine vampirlere ne yapılması gerektiğine ilişkin Edirne Kadısı bir hukuksal süreç başlatmıştır. Konuyla ilgili olarak Ebu Suud Efendi'nin mezar kazıp, kazık çakma, kafa kesme ve ceset yakma uygulamalarını sağlık veren vampir fetvaları gündeme gelmiştir. Ancak Edirne Kadısı bahsedilen yöntemlerin sadece gayrimüslim vampirlere uygulanabilir olduğunu düşünüp kritik bir hata yapmamak için üst otoriteye danışma ihtiyacı duymuştur. Ebu Suud Efendi bunun üzerine Edirne Kadısı'na gönderilen çavuşla beraber güvenilir bir naibi Bıyıklı Ali'nin mezarına yollamasını, eğer ikisinin de teftişlerinden sonra alametler hakkında hemfikir olurlarsa yok etme kararının fetvalarda anlatıldığı gibi uygulamalarını söylemiştir. Vampirler konusunda çıkan çeşitli söylentilere ve başvurulara rağmen dönemin kadılarının ceset yakma uygulaması konusunda çekinceli davrandıklarını belirtmek gerekir. Bunun temel sebebi ise bütün uzuvları yakılarak cenazelerin cennet ya da cehenneme gitmelerinin önünün kapanacağı şeklindeki İslami inanıştan kaynaklanıyor olması muhtemeldir. Osmanlı İlmihalleri döneminin çok uluslu yapısında Sünni geleneğe yönelik standartları koymak açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Dönemin Tuhfetühşan Şahan isimli namaz hocasında vampirlerden şu sözlerle bahsedilmektedir. Bazı kafirler öldükten ve gömüldükten sonra geceleri kapılara gelip ev sahibini dışarı çağırarak seri ölümlere neden olmaktadır. Vampirlerin mezarlarının üstüne nasıl kazık çakılacağı, cesedin nasıl yakılacağına dair adımlar da bu ilmihalde tek tek anlatılmaktadır.
Yine Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçen Kafkas Dağları'nda Çerkezistan'ın Petsi köyünde kendi gözleriyle gördüğünü iddia ettiği bir olay kurgusal vampirlerin bazı özellikleriyle çok uyuşmaktadır. Evliya Çelebi'nin anlatımına göre Petsi adlı dağ köyünde Abbas ve Çerkez oburlar gökyüzünde cenge tutuşmuşlardır. Seyahatnamenin tartışmalı doğaüstü bölümlerinden biri olan ve sanki inadına Evliya'nın kendi gözleriyle gördüğünü iddia ettiği kanlı vuruşma bazı çevrelerde eserin birincil kaynak olarak güvenilirliği konusunda tartışmaya açmış, hatta okuyucuları 16. yüzyıl Osmanlı elitinin uyuşturucu madde kullanımları hakkında düşünmeye sevk etmiş seyahatnamenin bölümlerinden bir tanesidir. Seyahatnamenin yazarının uyuşturucu madde kullandığını düşürten şey ise bu gökyüzü savaşında havalarda uçuşan kanılar, filler, ayılar, develer ve domuz cesetlerinin yanında bir yandan semada süzülüp bir yandan koca dişli vampir ağızlarından ateşler çıkartan oburlardır ifadesi olmuştur. Evliya Çelebi bu savaşta yere düşen vampirleri yok etmek için yöre halkının bedenlerini ateşe verdiğini de aktarmaktadır. Salim Fikret Kırgı, kurgusal vampir efsanesinin neredeyse başlangıcını teşkil eden Dracula karakterini yazan Bram Stoker'ın seyahatnamedeki bu vampir tanımlamasından belirli bir şekilde etkilendiğini aktarmakta. Bu ilişkiyi sağlayan ise romanını yazarken Bram Stoker'a danışmanlık yapan Macar Türkolog Armin Mamberi'dir. Gizemli karakter Mamberi sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda sıkı bir edebiyat sever, gezgin ve ajandır. Hayatının çoğunu Osmanlı ülkesi ve Orta Asya'da geçirmiştir. Kırgı, Mamberi'nin Türk coğrafyasında casusluk yapan ilk oryantalist olduğunu da belirtir. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir dönem yasaklanan Seyahatname'nin çevirisini yapmış ve bir ön söz yazmıştır. 19. yüzyılın bu ilginç karakterinin hem Dracula'nın yazarına hem de vampir avcısı Profesör Van Helsing karakterinin esin kaynağı olduğuna inanılmakta. Kesin bağlantı veya esinlenme net olarak belirtilmiş olmasa da Dracula romanındaki vampir figürünün doğaüstü özellikleri ve seyahatnamedeki Çerkez oburları arasındaki benzerlik hayret vericidir. Osmanlı'da Yeniçeri vampirleri konusunda en fazla kayıt ise ocağın kaldırılmasından sonra görülür. Kırgı, bunun en önemli nedeninin siyasal olarak Yeniçerilere karşı duyulan tepkinin bir yansıması olarak görüldüğünden dolayı olduğunu belirtir. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından kısa bir süre sonra 1833 yılında Turnuva'da köylüler mezarından çıkan iki Yeniçerinin kendilerine zarar verdiklerini iddia etmişlerdir. Bunun üzerine Tetikoğlu Ali Alemdar ve Abdi Alemdar adlı Yeniçerilerin mezarları vampir avcısı Nikola ile beraber açılmış, vampir olduklarına işaret sayılan bulgular gözlenmiştir. Pek çok vakada olduğu gibi cesetler bozulmamış durumdadır. Saçlar ve tırnaklar uzamış, beden 2 katı büyümüş, gözler kan dolmuştur. Elbette bir cesedin bozulma sürecinde doğal olan bu değişim o dönem vampir olmanın alameti sayılmaktaydı. Nikola bu iki Yeniçerinin göğsüne kazık saplayıp kalplerini çıkardı ve kalplerini suda kaynattı. Fakat bu iki Yeniçeri vampirini durdurmaya yetmedi. Bunun üzerine kadı Hoca Saadettin Efendi'nin cesetlerin yakılmasına karar vermesi sonucu avcı Nikola ulemadan izin çıkınca cesetleri yakar ve böylelikle bu iki vampir sonsuzluğa uğurlanır. Dönemin koşullarında bu vampirler oldukça anlaşılır bir siyasi malzeme konusuydu aslında. Kapatılan Yeniçeri Ocağı'nın propagandası için müthiş bir fırsattı. 1820'lerde İngiliz Büyükelçiliğinin pederi olan Robert Walsh ise bu vampir haberlerinden Residence at Constantinople kitabında yer verir. Peder bu vampir haberiyle barbar Türklerin halkın inançlarını kullandığı ve bunu bir siyasi propaganda malzemesi haline getirdiğini söyler. Pedere göre vampir inanışı Avrupa'da çoktan terk edilmiş batıl bir inanıştır. Not düşmekte fayda var, Peder kitabında Yeniçeri vampirlerinin kan içtiğinden bahsetse de Osmanlı vampirlerinde kan içme ritüeli yoktur. Osmanlı vampirleri manda gibi göğse oturarak insanı boğar ve öyle öldürür. Kitabın bir Batı propagandası olarak Yeniçeri vampir haberlerini çarpıttığına dair birçok detay bulunmaktadır.
Aslında en ürkütücü kısmı sona sakladım. Gerçekliği tartışmalı ve rivayet olunup günümüze kadar gelen bu efsane cidden inanılmaz görülmekte. Fakat şunu da unutmamak gerekir, rivayet ve efsane olan çoğu şey bir kenara itilse de herhangi bir yazılı kaynakta geçmese de bazen olayın gerçekliğini ortaya çıkmamış saklı bir belgede kendini gösterebilir. Yine pek çok devlet sırrında olduğu gibi tarihçilerin her şeyi yazmamaları için bazı gizli hususlar kayıt altına alınmamıştır. Şimdi gelelim inanılmaz öykümüze. Fatih Sultan Mehmet'e yakınlığı ile bilinen ve sadrazamlığını yapmış bir devşirme olan Zanos Paşa, huzuruna çıkan 9 kişilik bir grup ve acayip bir yabancı ile görüşme yapar. Ona 3. Vlad, yani namı diğer Kazıklı Voyvoda ve Drakula'ya karşı Osmanlı askerleri içinde savaşmak istediklerini söylerler. Ama bazı istekleri vardır. Tamamen dokunulmazlık sağlayacak bir mahremiyet gibi. Zanos Paşa bunu kabul eder. 3. Vlad üzerine gönderilecek birlikler içinde bu grup da bulunacaktır. Bunlara dair Yeniçerilerin kayıtlı olduğu defter olan esamede kayıt ve belge açılmamıştır. Sadece paşa bunlara hesap sorar ve sadece ona rapor verirler. Yeniçeri ağası Kurtçu Doğan falakaya yatırılıp görevinden aczedilip yerine geçen Yeniçeri ağası Mustafa Bey bile bunlarla konuşamaz. Bu garip topluluğun Yeniçeri ocağına usulsüz alınması ve bir takım imtiyazlara sahip olması zaten yeterince huzursuzluk çıkartırken bir de üzerine onlara ayrı çadır verilecek, ayrı giysi ve zırhları olup yüzlerini örtecek demirden birer maske verilecektir. Gece gibi siyah bir kıl çadırda kalıp çoğunlukla güneşin batımına yakın zamanlarda çadırlarından çıkıp kendileri haricinde kimseye konuşmazlar. Kendi aralarında garip bir dil konuşurlar ve kimseler anlamaz. Yemek çadırına gelmez ve maskelerini asla çıkarmazlar. Cenge hazırlık için gündüz talimi etmez, pala çalmazlar. Savaş zamanı en kanlı an olan göğüs göğüse mücadelede en önce bunlar bulunur. Daha sonra gerilere çekilip korkunç katliamlar yaparlar. Hatta bazı Yeniçeriler bunların kılıçlarını kullanmadan elleriyle düşmanlarının kafalarını ve kollarını tıpkı armut sapı koparır gibi kolayca kopardıklarına şahit olmuşlar ve korkunç kuvvetlerini görmüşlerdir. Savaş meydanında düşmana aman verilmez. Lakin bu Yeniçeriler çatışma bittiğinde baştan ayağa düşmanlarının kanına boyanmış halde kalırken arkalarında parçalanmış düşmanlarının cesetleri ufak tepecikler oluşturur. Ancak 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet ile birlikte sefere çıkan Zanos Paşa ve Osmanlı ordusu Belgrad kuşatmasında Sırbistan'ın her yanını fethetmelerine karşın şehri alamayıp şehri savunan Janos Hunyadik komutasındaki Macar ordusu ve Haçlı Birliği'ne yenilmiş ve ağır kayıplar neticesinde kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmışlardır. Bu garip Yeniçeriler de bu savaşta kaybolmuş ve bir daha kimse bunları görmemiştir. Bunlar hakkında geçen konuşmalar sadece rivayetten ileri değildir. Görüldükleri gibi kaybolmuşlardır. Tıpkı bir serap gibi. Bu başarısızlığın en büyük sorumlusu olarak Zanos Paşa gösterilmiş ve veziri azamlıktan alınmıştır. Kızı sultanın hareminden dışlanmış ve her ikisi de Balıkesir'e sürgün gönderilmiştir. Balıkesir'e yerleşen Zanos Paşa vakıflar kurmuş, cami, medrese, hamam yaptırmış ve şehrin çehresini değiştirmiştir. Bundan sonraki hayat hikayesi ise tam net değildir. Popüler kültürün en önemli korku simgelerinden biri olan vampirlere kaynaklık eden bu folklorik vampir öyküleri ile günümüz dünyasındaki vampir imkesinin tarihini oluşturan geçmişini görmemezlikten gelmemeliyiz. Hala arşivlerin bir yerinde ve tozlu raflarında araştırılacak gizemli belgeler gün yüzüne çıkmayı bekliyor.